çoğunluğun seçtiği bir kişinin yönetici olması acaba doğru bir şey mi? Ya da bu daha iyileştirilebilir bir şey mi? Bu yönetim sistemin içerisindeki başkanlarınız, başbakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, bunlar aynı zamanda rüyalar alemindeki bizlerin, ruhsal yönetim sistemlerinin sembolleridir. Bütün genler var iken bazı organlarımız, bazı sistemlerimiz hastalıklı ya da rahatsız, durumları seçebiliyor. Özgür iradeleri var. Evet, doğru. Fakat bir yönetim var, bir mekanizma var. Cumhuriyet sevgili dostlar, yani cuma, cümbür cemaat gibi halk anlamına geliyor. Halk eğer bir kültür sahibi değilse, onun seçeceği de doğal olarak, çok da hoşuna gitmeyebilir çoğunluğun. Toplumların gelişebilmesi, büyüyebilmesi ve ilerleyebilmesinin önündeki engel cehalet ve ilerleyebilmesinin de yolu güzel ahlaktır. Cumhuriyet, ahlak ve, demokrasi, gibi konularla ilgili özel bir günde sohbetler yapacağız. Yarın biliyorsunuz ki Cumhuriyet Bayramımız ve, bir taraftan kendimize bazı sorular soracağız ve birazcık açı genişletmeler üzerine bir sohbet yapacağız. Kelimelerin kökenleri, kavramlar acaba şu anda gerçekten bu tam da arzu ettiğimiz hal ve durumun içinde miyiz? Ya da cumhuriyet diye anlatılan sistem ya da demokrasi denilen sistem gerçekten de her birimizin yüreğinin, kalbinin böyle onayladığı bir şey mi? Böyle bir konu acaba tartışılabilir mi? Ya da, kendimiz böyle bir konuda acaba yenilikler, güncellemeler ya da herhangi bir konunun içerisinde, fikri sabitlerimiz var mı? Bu alanlardan özgürleşebilir miyiz diye bir taraftan sohbet yapacağız, bir taraftan bunun farkındalığıyla ilgili konuşacağız. Diğer taraftan da, açılımlarla birlikte, güzel dua ve niyetlerle bu böyle önemli bir günü 101. yılında, eee, her birimiz yeniden bu, önemli konunun her birimizin yönetim şekillerine, bir farkındalık ve idrakle bakmış olacağız. Çünkü bir taraftan bedenimiz nasıl yönetiliyor? Bir taraftan varlığımız, şuurumuz içeride nasıl yönetiliyor? Bir taraftan nasıl bir yönetim hak ediyoruz? Bir taraftan da geçmişte tarihi olarak bakıp şimdi geleceğe, geçmişimizi bilerek geleceği nasıl inşa edeceğiz diye de, imajinasyonlar ve, güzel dualar yapabiliriz. Şimdi cumhuriyet sevgili dostlar, yani cuma, cümbür cemaat gibi halk anlamına geliyor. Hani diyelim ki toplanmak, halkın bir araya gelmesi, hani cuma edebilmesi ve cumun hürlüğü, yani halkın özgürlüğü ve bunun da mecburiyeti, yani halkın, özgürlüğünün, en doğal, en güzel şekliyle olduğu anlamına gelen bir cumhuriyet var. Yani birçok dilde, işte republic'tir, yok farklı anlamlarda ve şekillerde olsa da, Mustafa Kemal aslında Atatürk'ün bir yerde, ta 1919'da kayıtlara aldığı Türkiye Devleti'nin gelecekteki yönetim şekli cumhuriyet diye belirlediği ama onun da çok daha evveliyatında bazı durumlar var. Daha Rüşdiye mekteplerinden sonra arkadaşlarıyla toplandığında anlattığı, konuştuğu ve, yaverinin de kitabında yazdığı gibi, gelecekte, neler olacak diye küçük bir sohbeti var. Düşünün ki daha, yani herhâlde 1900'lerin başları, neredeyse daha Birinci Dünya Savaşı falan daha çıkmamış zamanlarda.
mezuniyetinde her bir arkadaşına söylüyor. Sen şu bakan olursun, sen şu bakan olursun. Tabii ki, yaveri soruyor, "Beni ne yaparsın?" diyor. "Seni" diyor, "yaverim yaparım." Arkadaşları yine soruyor, "Peki sen ne olacaksın?" diyorlar. "Ben de sizi bu görevlere getiren kişi olacağım." diye, dediğimiz gibi daha, Cumhuriyet yokken, öngörülerinde bu var. Bunun dışında biliyorsunuz imzası var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Atatürk imzası var ve, şimdi burada birkaç tane detay anlatmak istiyorum. Herhangi bir şeyci olmak doğru değil. Atatürkçü olmak da doğru değil. Fakat saygı göstermek ve, bir şeyci olmak değil ama, ülkemizin kuruluşunda ve böyle önemli hassasiyeti olan bir alanda da, bir önderin, anılması, doğru ve güzel bir şekilde anılması doğru bir şey. Şimdi belki birçoğunuz, hani, Kemal isminin nereden geldiğiyle ilgili, çeşitli hikayeler, masallar dinlemişsinizdir. Şimdi benim bir arkadaşımın yine, çalışma ve araştırmaları neticesinde, edindiği bilgiyi sözlü olarak aktarayım. Hani, %100 böyledir demiyorum ama güvendiğim sağlam bir araştırmacı arkadaşımın bilgisi şöyleydi ki, kemal mertebesi veriliyor. Yani matematik hocası tarafından değil, tam da, onun, işte, onun gibi Hacı Kemal Efendi tarafından, Kemal ismi ve daha, neredeyse gençliğinde ülkeyi kurtarma, koruma ve bir misyon ona verildiği üzerine ve bu kemal mertebesi ile de, yola çıktığıyla ilgili çeşitli bilgiler duymuştuk. Şimdi tabii 1919'da bu kararı verdiğinde, Mustafa Kemal o zamanki, çevresindeki bütün dostları, arkadaşları bu işe karşılar. 1920 ve, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulumunda, açılışlar yapılacak. Yine en yakın arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay bilmem ne geliyorlar ve sıkıştırıyorlar. "Ne yapıyorsun sen paşa? Çıkacaksın ve orada şunu söyleyeceksin. Biz padişaha biat edenleriz. Onun yolunda gidenleriz ve onu destekleyenlerdeniz. Ve öyle cumhuriyet bilmem ne falan filan varsa biz bugün yokuz, bu meclisi feshediyoruz." Tabii ki, düşünün ki en yakın arkadaşları ve onlar dahi buna karşılar. O da çıkar şunu söyler, sadece bu meclisin aldığı ya da alacağı kararlar ile ilerleyeceğim. Herhangi bir şeyi dikte ettirmeyeceğim diye, beyanlarda bulunur. Ki içeride sürekli aslında onun karşısında bir sürü rakipler vardır. Onun milletvekilliğinden düşürmek, cumhurbaşkanı olmasına engel olmak, Atatürk lakabı ya da ismini almasından, her türlü şekilde rahatsız olan gruplar bir, içeriye, bilgi verir, şey yaparlar, taslak hazırlarlar, bir kanun taslağı. O da şudur ki, herhangi bir milletvekili adayı eğer 5 yıl bir yerde ikamet etmemişse ve şu andaki milli misak-ı milli sınırlar içinde doğmamışsa milletvekili olamaz. Tabii ki şimdi, o zamanki Mustafa Kemal herhangi bir yerde 5 yıl ikamet etmemiş ve, doğduğu yer Selanik ise, o gün şeyde değildir, vatan toprağı değildir. Misak-ı millinin dışında kalmıştır. Tabii bunun üzerine, bunun oylanmasından evvel, çıkar ve bir cümle söyler ve iner aşağıya. Der ki, "Arkadaşlar, evet, buna yani evet, hayır oylayabilirsiniz. Ama ben ve benim gibi arkadaşlarım eğer 5 yıl bir yerde ikamet etmiş olsaydık şu anda hiçbirinizin doğduğu yer misak-ı milli sınırlar içinde olmayacaktı. Çünkü biz cepheden cepheye koştuk, savaştık ve bu ülkeyi, bu vatanı kurtardık." Bunun üzerine geri çekilir ve, eee, oylamada yapılmaz. Şimdi bu ve benzeri birçok konularda önder olmak, lider olmak nasıl bir şeydir?
Bir şeyi görmek nasıl bir şeydir? Şimdi ileriyi görmek çok önemlidir. Fakat ileriyi gördüğüm bir hali, bir durumu topraklayabilmek çok önemlidir ki işte burada yapılan durumların birçoğu bize çok önemli bir mesajdır ve örnektir. Bu örneklerde, herhangi bir şekilde Allah korusun, hani, böyle bir tapınma ya da, hani, insanüstü görmek değil. Mutlaka ki insandır, herkes gibi, hepimiz gibi onun da eksikleri ya da yanlışları olmuştur. Çok doğaldır bu da. Çünkü insanız. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Evliyaların, peygamberlerin de öyledir. Hiçbir tanesi %100 her şey şöyledir, böyledir demek doğru değildir. Tam tersine bir şeyin öğrenilmesi, fark edilmesi, anlaşılması yolunda hata yapmak çok normaldir ve iyileştirmek önemlidir. Bizler ise doğruları görüp doğruları alarak işte cumhuriyet yani halkın özgürlüğünün mecburi kılındığı yani her biriniz bu sistemin içerisinde özgür olmakla ilgili bir alanın açıldığı güzel bir yolculuktayız. Peki ondan önce nasıldı? Bir monarşi, bir oligarşi, yani, bir taraftan tek bir kişinin ve babadan oğula geçen bir sistemin devamı ve, kesintisiz bir tebaa ve oraya, koşulsuz şartsız teslim olmak vardı. Ve bu her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir özgürleşme yolu açılarak kadınlarımıza başta olmak üzere ki o sıra daha Avrupa'da böyle bir şeyden bahsetmek bile hani neredeyse mümkün değilken eee, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kadınlarımıza, insanımıza, insanlarımıza özgürlük getiriliyor. Ve şimdi bu özgürlük sayesinde her bir kişi bir birey olarak seçme ve seçilme hakkına kavuşuyor. Şimdi bakın buralara kadar her şey ne kadar güzel. Bunları da tabii ki şimdi gerektiğini demokrasiyi de çünkü cumhuriyetin de eksikliklerini görerek daha iyi hal ve durumlar içinde tabii ki yani evet bunlar bugüne kadar çok önemliydi ama bundan sonra iyileştirilebilir olduğunu da görebilmek önemlidir. Çünkü hiçbir şey mükemmel değil, sürekli iyileştirilebilir bir hal ve durumdadır. Evet, bu 101 yıldır bize çok iyi hizmet eden bir sistemdir. Peki gelin bir bakalım. Demokrasi denilen yani seçme ve seçilme hakkıyla ne kadar güzel bir şekilde çoğunluğun seçtiği bir kişinin yönetici olması acaba doğru bir şey mi? Ya da bu daha iyileştirilebilir bir şey mi? Şimdi bunun karşısına birçok yerde şunu koyar sistem. Öyleyse monarşiye mi gidilsin? Tek adam, sistemine mi geçilsin? Hayır, bu değil. İlla da bir pozitifin karşısına, aşırı negatif gerekli değil, tam tersine pozitifin de daha iyileştirileceği durumlar olabilir. Şimdi bugün birçok parti seçim sisteminden şikayetçidir. Dünyadaki birçok ülke, birçok lider, birçok yönetim demokrasinin onlara sunduğu sistemlerden şikayetçidir. Şimdi bugün hani Avrupa'dan tutun da Amerika'dan hani şimdi seçimler yaklaşıyor orada görüyorsunuz daha şimdiden ordu görevli çağrılıyor. İşte birbirlerini şikâyetler, birbirleriyle ilgili bir sürü şu anda durumlar izliyorsunuz. Avrupa'nın şu anda yöneticilerine bakın. Hangisinin lideri gerçekten halkın seçtiği ve halkın tasvip ettiği kişiler? Bugün, yani ülkelerin çoğunluğu ve halkların çoğunluğu neredeyse kendilerinin tasvip etmediği kişiler tarafından yönetilmekte, yönlendirilmekte ve hatta, işte, bugün Avrupa neredeyse savaşlara götürülüyor. Bugün şimdi bir Ukrayna vakası var ki, yani, orada, işte, bir sosyal medya fenomeninin, bir dizi oyuncusunun, bir başkan yapılarak ülkenin, halkın ne hallere getirildiğini hep birlikte seyrediyoruz. Bugün yine, çeşitli ülkelerdeki savaşların ya da yönetilen kukla olan devlet yöneticilerinin halklarını ne hale getirdiğini akledenler seyrediyor ki, peki diyoruz ki demokrasi böyleyse o zaman gelin bu demokrasiyi bir daha gözden geçirelim. Şimdi bu konuda biliyorsunuz, Sokrat'ın 2500
neredeyse 2600 yıl önceden, anlattıkları var. Benim için diyor, demokrasi yalandır diyor ve çok saçma bir şeydir ve, böyle bir yöntem, böyle bir sistem, doğru değildir ve insanları felakete götürür diyor. Peki, ne diyor da, ne görüyor da demokrasinin daha iyileştirilebilmesinin ya da, bu alan içerisinde bir fark edişle başka bir hale gitmesini salık veriyor Sokrates? Ki onun, talebesi olan Platon kitaplarında buna yer veriyor, Eflatun ve oradaki Cumhuriyet, başlıklı konuda, çok güzel bir şekilde şunları anlatıyor. İşte bir, Sokrat'la bir, kişinin bir muhabbeti var ve Sokrat ona şunu soruyor, yani, "Benim için" diyor, "tabii demokrasi, yalandır ve, yeteri kadar sağlıklı bir sistem değildir." Ve orada bir gemi örneği veriyor. Şimdi diyelim ki, hani, biz bunu biraz, mecazen anlatalım. Şimdi bir geminin içerisinde sıfırdan bir gemi kaptanı seçeceksiniz ve, fırtınalı bir deniz ve şimdi çoğunluk, işte, bir kişiyi seçecek ve oylama yapacak. Şimdi çoğunluk diyelim ki orada çok daha güzel ağzı laf yapan, işte, çok güzel, böyle, orada, insanlara bazı vaatler yapan bir kişiyi gemi kaptanı olarak seçse ve o kişi de gemiden bir haberi yok. Dümenden bir haberi yok. Yoldan, pusuladan bir haberi yok. Bu kişiyi o geminin başına geçirip de kaptan olarak koyduğunda durum ne olur? Ya da dümenciyi seçtik. Burada durum ne olur? Çoğunluğun dediği buysa, çoğunluk bunu da seçebilir. Ki bugün işte ülkelerin birçoğunda çoğunluk biraz daha böyle, kişileri etkileme gücü ve kabiliyeti olan kişileri seçmiş, seçtirilmiş. Hatta neredeyse dünyanın birçok ülkelerinde böyle kuklalar, yani bugün Fransa'ya, Almanya'ya vesaire bakın bunlar yani, Avrupa'nın, hani, demokrasinin beşiğinin en güçlü ülkeleri ki Fransa baktığınızda neredeyse, hani, ilk cumhuriyetin, demokrasinin hesapta, böyle, sergilendiği ülkelerden bir tanesi ve halkın hiç memnun olmadığını görüyorsunuz. Neredeyse halka rağmen birçok şeyin yapıldığını görüyorsunuz. Öyleyse bu cumhuriyet mi diyeceğiz? Yani halkın özgürlüğü ve özgür bir seçimi mi yoksa halkları manipüle ederek, halkları, hani, sadece, işte, A'yı mı B'yi mi seçeceksin yoksa, hani, demokrat mısın, cumhuriyetçi misin, bilmem ne mi, sağcı mısın, solcu musun diye onun önüne 2 tane adayı birileri koyup bunları seçmeye mecbur bırakarak kötünün iyisi diyerek ya da karşı tarafın düşmanlık ya da, bir, hasımlığı ile bir tarafı mı seçtireceksin? İşte birçok kişinin bugün böyle kullanıldığını, birçok ülkenin bu şekilde yönetildiğini görüyoruz ve, hani, özellikle, eee, Oktay Sinanoğlu'nun bir kitabını okumuştum. Türkiye'de çok partili, seçimlere geçilirken bir tane İşçi ve Köylü Partisi'nden bahsediyordu ve onun adayının çok düzgün, dürüst, hani, böyle etrafında çok sevilen bir kişi olduğunu ve, uçağının düşürülerek seçimden önce öldürülmesinden bahsediyordu. Ki o aşamada, işte, diyelim ki, Demokrat Parti'nin adayı ön plana çıkartılıyor. Seçim kazanılması ile ilgili destekler veriliyor ama o da yine belli bir tarafa, biat etmeyi bırakıp da bir miktar, hani, kuzeye, kuzey ülkelerine, Rusya'ya yöneldiğinde hemen belli darbeler hazırlanarak idam edildiğinin mekanizmalarını anlatıyordu. Şimdi ki ülkemizde de birçok liderin, önderin ki Mustafa Kemal Atatürk de bunlardan bir tanesidir, zehirlenerek öldürülmüştür kendisi. Şunları görüyoruz ki bu sistemlerle, değil, yeni farklı sistemlerle adaletli ve gerçekten halka hizmet edecek yönetimlerin oluşması belki önümüzdeki dönemde olacak. Ve bu dönemde şunu eğer şöyle bir şey varsa, yani
Halkın seçtiği kişiler dışarıdan yönetilerek bir kukla gibi konuluyorsa, öyleyse burada aklederek başka bir şeye ihtiyaç var ve gerçek demokrasinin olabilmesi için en küçük nüve sistemiyle seçimlerin yapılması gerekecek. Yani diyelim ki biz 3 arkadaşız. O nüvenin içinde 3 arkadaş 3'ün içinden bir kişiyi seçerek öne koyacak ve o da aynı şekilde kendi üçünün içerisinde sürekli bir kişi seçile seçile yukarıya doğru seçiciler kurulu oluşturulacak. Ve seçiciler kuruluna aslında yani gerçekten herhangi bir konunun, herhangi bir işin ehline bırakılmasıyla ilgili hiç kimsenin dışarıdan da müdahale edemeyeceği bir sistem oluşturulduğunda gerçekten de kaptanı da dümenciyi de seçecek kişileri biz halk olarak seçebiliriz ki işte bu zaman çoğunluğun değil, çoğunluğun seçtiği seçicilerin ve belki de ülkenin en doğru düzgün kişilerinden, akıl sahibi kişilerinden yöneticileri seçeceği bir döneme doğru da ya da bunların da yine daha derlenip toplanarak ki artık yapay zekâya böyle bunları söyleseniz birçok matematiksel ve sistem sizlere sunabiliyor ve biz demokrasiyi dahil, cumhuriyeti dahil iyileştirecek ve bir taraftan gerçekten kendimize layık olan bir sisteme doğru gidebilmenin yollarını belki de arayacağız, bulacağız. Şimdi bedenin içinde bu iş nasıl yürüyor? Bedenin içerisindeki demokrasi nasıl? Bedenin içinde acaba gerçekten bütün hücreler bir seçim yapıyor ve diyelim ki bir yönetici seçiyor mu? Yoksa gerçekten bu yönetici akıl ve zeka sistemle doğma ile ilgili belli hücrelerimiz mi var? Mesela kalbimizde neredeyse bir 40.000 civarı çok özel hücrelerimiz var. Mesela buradaki hücrelerimiz bir taraftan mitokondri sayıları diğer hücrelerimizin kat kat fazlası. Oysaki hepimiz tek bir hücreden geldik. Hepimizin eşit hakları var. Bir hücre olarak her birimiz mükemmel bir yapıdayız. Çok sağlıklı ve istediğimiz genetik yapıyı da seçebilme hakkına sahibiz. Burası yine çok önemli. Hani genetik şöyle geçti, böyle geçti. Hayır değil. Bütün genler var iken bazı organlarımız, bazı sistemlerimiz hastalıklı ya da rahatsız durumları seçebiliyor. Özgür iradeleri var. Evet, doğru. Fakat bir yönetim var, bir mekanizma var. Her birinin birbirleriyle bağlı olduğu ve her bir hücrenin kendi işini hakkıyla yapacağı bir sistem var. Şimdi çok az gerilere gittiğimizde, ülkemize kurulan mesela köy enstitüleri, ondan daha az gerilere gittiğimizde aborjinlerde bazı sistemler var. Mesela diyelim ki bir tarih aktarıcıları var. Yazılı yok ama o kişi tarihi çok iyi biliyor ve kendi, yetiştirdiği kişilere tarihi güzel aktarıyor. Şifacılar var. Şifa yeteneğini kendisinden sonraki çıraklık sistemiyle anlatabiliyor. Su bulucular var, işte müzisyenler grubu var. Yani her bir kişi bir çıraklık sistemiyle doğada hani neredeyse çırılçıplak yaşıyorlar gibi ama düşünün ki bunu binlerce yıldır, on binlerce hatta 50.000 yıldır belki de bilinen haliyle bu şekilde güzel bir şekilde yaşıyorlar. Öyleyse hangimiz hangi konuda yetenekliysek o konuda kendimizi geliştirebileceğimiz ve icap ederse çıraklığını ve ustalığını yapacağımız alanların oluşması gerekir. Ve burada tabii ki şimdi gelin bunu topraklayalım. Biz şimdi kendimizde bunu ailemizde, eğitimlerimize nasıl gerçekleştirelim? Bir kere önümüzdeki dönem ve yıllarda, birçok yüksekokul, üniversite sistemlerine bakışlarımız değişecek. Ve bu sebepten dolayı mesleki eğitimler, çıraklık sistemleri ve bir kişinin bir şeyi yapabilmesi, başarabilmesinin çok daha kıymetli ve önemli olduğu bir dönem başlayacak. Öyleyse çocuklarınız eğer,
fen, matematik gibi sistemlere, çok yatkınsa ki her bir çocuğun mutlaka matematik bilmesi çok önemli, muhasebe bilmesi, hukuk bilmesi, bunlarla ilgili mutlaka her birimizin bilmesi gereken ama daha yatkınsa özellikle elektronik çıraklığı, bir, teknolojik, bir telefon tamiri çıraklığı, bir bilgisayar tamiri çıraklığı, bir radyo tamircisi buralarda yazlarını geçirebilmesi. Daha mekanik bir sistemlerse bir motor tamircisi, hatta bir torna, işte diyelim ki bir üst kapak taşlaması, bilmem nesi. Çocuklarımızı öyleyse yazları, onların yeteneklerini arttıracak ve bir iş yapabilme kabiliyetlerini arttıracak sistemlere yöneltmeliyiz. Ya, ne yapsın çocuk bir tek tatil yazın yapacak. Hayır, bunlar değil. Çocuklar çalışacak. Tabii ki bir hafta, 15 gün ki biz bunlarla ilgili kamplar yapıyoruz ve, birçok yerde çocukların ne kadar yetenekli ama aileler tarafından ne kadar kısır bırakıldıklarını görüyoruz. Öyleyse bir taraftan çocuklarımızın, her türlü tatillerinde, gerekiyorsa hafta sonları, hani, şu kurs, bu kurs değil, bir şey üretebilmeleri, icap ediyorsa bir manavda, bir bakkalda çalışacak. Ölçmeyi, biçmeyi, tartmayı öğrenecek. İcap ediyorsa, hani, bir peynircide, bir sütçüde çalışacak. İcap ediyorsa bir alışveriş yerinin içerisinde bir mağazada çalışacak. Ama çocuklarımız mutlaka bir iş öğrenecek. Geçmişte padişahlarımız dahi kimisi, biliyorsunuz halıcı, kimisi marangoz, kimisi kuyumcu. Ya bunlar padişah, bunların ne ihtiyacı var? Bunlar meslek öğrense ne olur, öğrenmese ne olur diyen bir soyun çocukları olarak sizler çocuklarınıza ne anlatıyorsunuz, ne öğretiyorsunuz ve nasıl bir cumhuriyet hazırlıyorsunuz? İşte öncelikle bir taraftan çocuklarımıza, bir taraftan kendimiz, kendi geleceğimizle ilgili. Şimdi biz eğer içeride özgür isek, özgür olmanın kıymetini biliyorsak cumhuriyetin kıymetini biliriz ve ona sahip çıkarız. Eğer senin için biat enerjisi varsa, yani tek adama biat ederim, tek bir kişinin peşinden koşarım, takım tutar gibi ben işte parti tutarım, lider tutarım diyorsan aslında monarşiden geçmiş hani eskilerin deyimiyle ölü seviciliğinden bu tarafa gelemedin demektir. Oysa ki bakın bir anda Cumhuriyet Türk halkına hediye edilmiş bir özgürlük yoludur. Ve evet, o gün belki çoğunluğa sorulsaydı, çoğunluk bunu kabul etmeyecekti. Burası çok enteresan. Yani meclisin dahi belki o günkü meclisin dahi çoğunluğu değil, evet Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde toplanmış birkaç akil insanın aslında girişimleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve, yani, ondan belki birkaç sene sonra sorulsaydı bile, yani, düşünün ki bir demokrasiyi getiriyorsunuz ama mecburen antidemokrasiyle getiriyorsunuz. Çünkü halk eğer bir kültür sahibi değilse, onun seçeceği de doğal olarak, çok da hoşuna gitmeyebilir çoğunluğun. Öyleyse halkımızın şimdi en büyük önündeki engelin cehalet ve cahillik olduğunu görebilmek burada çok önemlidir. İşte burada eğer bu cahillik ve cehaleti görüp buradan adım atılabiliyorsa ve bu sefer cahillik azaldıkça yerine çok önemli bir kavram geliyor. Ahlak geliyor, etik geliyor. Bunu ister dini ve manevi ahlak diyelim, ister evrensel etik diyelim. Bunların her bir tanesi bizler için çok önemlidir. Toplumda, bakın toplumların gelişebilmesi, büyüyebilmesi ve ilerleyebilmesinin önündeki engel cehalet ve ilerleyebilmesinin de yolu güzel ahlaktır. Ki Hz. Muhammed'in bu konuda çok güzel bir bize armağanı, bir hediyesi vardır. "Neden bu dünyadasın? Niçin geldin ya Muhammed?" dediklerinde ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bu her birimizin kulaklarını çınlaması gereken bir şeydir. Öyleyse dinden, imandan ya da işte herhangi bir yerde şeriattan bahsedene bunu hatırlatarak sen güzel ahlakı tamamlama yolunda mısın?
Çünkü bütün ibadetler, yapılan bütün eylemler bu güzel ahlakın tamamlanması içindir. Amaç önce bunun tamamlanmasıdır. Eğer bu yok, yapılan bütün ibadetler, bütün çalışmalar nafiledir. Eğer güzel ahlaka hizmet etmiyorsa. Ve çok yakın zaman ve dönemlere kadar Anadolu'muzun dört bir tarafına, köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize gittiğimizde gerçekten bu güzel ahlakın yankıları her tarafta duyulurdu, hissedilirdi. Zaman içinde bunlarda bir azalma olduysa, şehirlerimizde insanlar hızlı köşe döncülükler yapmaya başladıysa ve paraya, maddeye, dünyaya ve faniye tapmaya başladıysa, öyleyse bir yerlerde işin içine haram karışmıştır. Ne demek yani bu? Dışarının fitnesi, ya da çıkarcılığı karışmıştır. İşin içine şeytan karışmıştır mealen. Peki ne yapmak gerekir? Önce uyanmak gerekir. Yani dışarıdan nereden hangi kancalar yeniliyorsa ki bundan önce 15 tane, kurduğumuz, atalarımızın kurduğu imparatorluklar içeriden çökertildi. Gelip de dışarıdan değil. Bakın, her bir tanesinde iç kargaşalar, kardeş kavgaları, taht kavgaları ve bunların hırs ve, egoları yüzünden 15 tane imparatorluk. Yani dünyada zaten kaç tane imparatorluk kuruldu baktığınızda yarısını, atalarımız kurmuş ve, düşünün ki 15 tanesini yıkmış, yıkılmış ve bir şekilde, 16'ncısına şu anda mümkün oldukça hep beraber el birliğiyle sahip çıkmanın yollarındayız. Fakat gerektiğinde oturup bu sistemi dahi tartışacak kadar masaya bunu koyup daha iyileştirmek üzere ne yapabilir diyecek kadar cesur olmak durumundayız. Tabii ki böyle söylendiği anda da bir sürü çıkarcılar, fırsatçılar çıkıp hani böyle başka başka sistemler konuşabilir, anlatabilir, aktarabilir. Ama bunların her bir tanesinde işte bizim tutunacağımız yer öncelikle güzel ahlak düsturu olmalıdır. Peki bu nedir? Nasıl edinilir? Bir insan eğer kendi içini, ruhunu, ruhundan geleni ve akanı dinleyebildiği ölçüde karşısındakini kendisi gibi görür. Kendisi gibi gördüğü bir şeye kendine zarar vermemek için dışarıya zarar vermekten kaçınır. Ve eğer birinden bir şey alıyorsa bunun vermek, bir yere bir şey veriyorsa bunun almak olduğunun bir şuuru güzel ahlaktır. Şimdi öyleyse sevgili dostlar, her birimiz öncelikle, her türlü konuyu çok rahatlıkla özgür bir şekilde iyileştirebilme ile ilgili çalışabilmeliyiz ve bunlarla ilgili, tabii ki, tartışıp gerektiğinde fikir alışverişlerinde bulunabilmeliyiz. Peki şimdi öyleyse, gelin, ülkemizin, bu aşamalara nasıl geldiği ve tarihiyle ilgili biraz daha bakalım. Ve tabii ki şimdi, cumhuriyet dediğimiz sistem, yani halkın özgürlüğünü ona vaat eden sistem, bir taraftan bakıyoruz ki, sözde, kelimede anlatılırken demokrasi ne kadar güzel bir şey. Her birimiz özgürce kendi istediğimiz kişileri, vatandaşları, yöneticileri seçebiliyoruz. Ama işte orada güzel ahlakın olmadığı ya da işte fitnenin girdiği yerler ve alanlarda bir bakıyoruz ki, sonuçlar dünyanın hiçbir yerinde memnun edici değil. İşte bu sebepten dolayı buralarda nasıl iyileştirmeler yapılabilir? Bugünkü yöneticilerimiz de gelecekte onlar, hani, bugün varlar her birimiz gibi, yarın onlar da olmayacaklar. Öyleyse geleceğe şimdi nasıl bir, yönetim sistemi çağıralım ve isteyelim? Nasıl ısmarlayalım? Nasıl yönetilmek isteriz? Nasıl seçim yapmak isteriz? Ve, çünkü biz hangi yönetim veya da yöneticiler ile yönetiliyorsak bir şekilde hak ettiğimiz odur. Peki
Neyi hak ediyoruz? Neyi ısmarlayalım? Nasıl yöneticiler tarafından ülkemiz yönetilsin ve gerçekten de her birimizin gönlü razı gelsin. Mutlaka ki şu andaki yöneticilerin de içlerinde bir sürü çok samimi, düzgün insanlar vardır. Her sistemin içinde olduğu gibi düzgün olmayanlar da vardır. Düzgün olmayanlara Allah yardımcıları olsun. Çünkü bir kul hakkının dahi bir hani buradaki yetimin ya da işte ihtiyaç sahibinin hakkını yemek gerçekten hani çok çok ağır veballer. Onlara da dua edelim. Çünkü bir kişinin dahi eğer, böyle bir hakkına girme varsa, bizim de bilerek ya da bilmeyerek yaptıklarımız varsa bizler de aynı şekilde o duanın içinde olalım. Çünkü bilerek eminim ki, hiçbiriniz yapmak istemezsiniz ama bilmeden yaptıklarımız varsa dahi, bu alanlardan özgürleşip, fark edip kendi hayatımızın, iyileşmesiyle ilgili önümüzde engeller varsa kaldıralım. Diğer taraftan da, olumsuz olarak gördüğümüz yöneticilere dahi dualar edelim. Çünkü bu yönetim sistemin içerisindeki başkanlarınız, başbakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, bunlar aynı zamanda rüyalar alemindeki bizlerin, ruhsal yönetim sistemlerinin sembolleridir. Ve eğer yeryüzünde biz, yöneticilerle sorun ve problem yaşarsak, bu ruhsal dünyanın içerisinde de alışverişlerimizin bazı sorunlarla karşılaşmasını sağlar. Burada tespit etmeyelim demek değildir bu. Bakın, yani herhangi bir yönetici eksik ya da yanlış bir şey yapıyorsa bunu tespit edelim. Evet, bu bunu yapıyor. Ona duamızı yapalım. Gerektiğinde oyumuzu istediğimiz gibi kullanalım. Fakat seçilmiş olan bir kişinin duasını yapmak çok önemlidir. Hani biliyorum şu anda, bazı yöneticilere kızıp da içeriden "Ya, nasıl yapalım?" diyenler, siz onları kucaklamadan, kabule geçmeden iyileştiremezsiniz. Bakın, eğer mevcut yöneticilerinizi neden seçtiğinizi ve hangi ihtiyaçta onlarla buluştuğunuzu anlamadan ne onları iyileştirebilir ne de onları vaktiyle daha iyiye, daha, iyi yöneticilerin yerini almasını sağlayamazsınız. Öyleyse ilk işimiz önce kabule geçebilmektir. Yani şu anda evet, bir yönetim şeklimiz var ve cumhuriyet. Çok daha iyi olabilir mi? Evet. Ama şu andaki benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Diğer taraftan ben şu anda hangi ülkedeyim? O ülkenin kanun ve kuralları var. Evet, burada bir sürü aksaklıklar, bir sürü bu kanun ve kuralları eğri şekilde kullananlar var mı? Var. Bir sürü haksızlık yapanlar var mı? Var. Ama ilahi adaletin içerisinde hiçbir haksızlık olmaz. Her bir tanesi kılı kırk yarılır, herkese nasipleri dağıtılır. Yani, eee, siz zannedersiniz ki, "Ya, bak bu adam da şunları şunları yapıyor ama bak, hiçbir şey karşılık bulamıyor." Şimdi düşünün, çok yakın bir zamana kadar dini bir lider vardı, cemaatler kurdu, bilmem ne yaptı ve, hani, kendi dininin ve inanışının, ölçüleriyle dahi toprağa verilmedi. Bakın, onun çevresindekiler, etrafı şimdi bunları sormadı mı, sorgulamadı mı? Şimdi ne oldum değil, ne olacağına bakacaksınız. Bugün çevrenize de hani birçok olumsuz şeyleri yapıp, "Oh, ne kadar ne âlâ, bak hiçbir şey olmuyor." gibi yaşayan insanlar olabilir. Onların ne olacağına bakacaksınız. Emin olun ki yeryüzünde ve gökyüzünde bunların her bir tanesinin ilahi karşılıkları verilir. Sadece bazen kendilerinden değil, ilahi adalet bazen onları seyrettirir. Ailelerinden seyrettirir. Şimdi anlatıyoruz. Yani kimisi oğlunda, kimisi kızında, kimisi bedeninde, kimisi ilişkilerine, kimisi rüyalarında, kimisi ölüm anında dahi o olay ve durumlarla karşılaşılır. Evet, bu konularla ilgili bir sürü sorularınız var. Ben şimdi bu sorularla ilgili birazcık, sizlere, hani, daha canlı aktarımlar yapayım.
Adaletin içinde haksızlık olmaz. Çok doğru. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Hani, adaletin içerisinde, hani, bazı hakimler yok mudur? Vardır bir tane 2 tane. Savcılar yok mudur? Vardır bir iki tane belki olumsuz yapanlar ama bu bütün o müesseseyi olumsuz görmek doğru değildir. Bir de şu var, emin olun o haksızlık yapılıyor görüntüsünde dahi bir ilahi adaletin mekanizması çalışmaktadır. Bunlarla ilgili birçok çalışmalarımız, videolarımız var. İsteyenler alır, bunları kullanır. Kul zulmeden eder kadar adalet eder. Kul zulmeder, ettiği kadar evet adalet eder. Kader herhalde adalet eder. Evet. Yani şöyle bir şey vardır. Emin olun ki, o kadar mükemmel işleyen bir kader, bir sistem vardı. Evet. Kul zulmeder, kader adalet eder. Evet, doğru şimdi oldu. Şimdi bakalım bunları neden seyrediyoruz? Evet, şimdi güzel bir şey. Peki, seyrettiğiniz adaletsizlik gibi görünen olayları neden seyrediyorsunuz? Güzel bir soru. Peki, siz kendinize yeteri kadar adil misiniz? Ruhunuza yeteri kadar adil misiniz? Bakın birey olarak annenizden, babanızdan aldıklarınıza yeteri kadar adil misiniz? Minnet eyleme anlamında kullanılmıyor. Minnet eylemek de adalet değil. Çevrenizdeki, alışverişlerinize yeteri kadar adil misiniz? Ruhunuzun ya da bedeninizin tarafını tutmada yeteri kadar adaletli misiniz? Bakın kendi kendimize. Demek ki buralarda yeteri kadar adil değiliz. Ben kendimden şöyle örnek vereyim. Ben geçmişte, eee, alma ile ilgili, eee, yeteri kadar adil değil, verme ile ilgili çok adaletli olduğumu düşünüyordum. Oysa ki kendimi kandırıyormuşum. Bir baktım ki, hani, o tatravalliler vardır. Oh, ne güzel, ben hep veriyorum. Neyle veriyorsun? Yine bir yerlerden alıp veriyorsun. Ve bırakamadıklarını insan gizlemek için bazen çok verirmiş ve bu sefer aslında gerçekten alması gereken şeyleri alamazmış. Öyleyse alabilme ve verebilme terazilerine bir daha bak diyor her birimize. Maddeye nasıl bakıyorsun? Dünyaya nasıl bakıyorsun? Geçmişe, geleceğe nasıl bakıyorsun? Kendi içimizdeki adaletleri doğru ve güzel bir şekilde buralarda, ne yapalım? Bak ne diyor? "Kaynanamdan da bahsetseydin bana çok acı çektirmişti." demiş. Şimdi sevgili Nur. Şimdi emin olun, yani, eee, defalarca şunları seyrettim. Kaynanalarından çok eziyet çekenler gelinlerine 2 kat yaptıklarını gördüm. Sevgili Nur, bak bakalım. Şimdi kendi oğlun ya da kızının, hani, böyle, durumuna nasıl yaklaşıyorsun? Oğlunu ne kadar sahipleniyorsun? Gelinine nasıl davranıyorsun? Bakın, bunların hiçbir tanesi tesadüf değil çünkü birçok yerde kaynanalarla gelinlerin topraklarının çok yakın olduğunu görürsünüz ve, gelinlerimiz kaynanayı bir şekilde kullanırlar. Bununla ilgili, geçmişte yaptığım böyle matematiksel sistemler var ama şimdi bunu yaşarken tabii ki kişiler şunu diyor, "Ya, olur mu, işte, kadın bana şunu yapıyor mu, niye yaptırıyorsun?" Hani, aynada bunu niye yaptırıyorsun? Ve burada çok güzel sonuçlar, çok güzel farkındalıklar ve idrakler çıkacaktır. "Kardeşlerimden çektiğimi kimseden çekmedim." diyor. Şimdi özellikle yakın akrabalarınızdan, kardeşlerinizden, kaynanalarınızdan, çok baskı görmeniz, sizin bu hayat içerisinde topraklanmanız ve ayağınızı yere basmanız içindir. Haddinizi ve sınırlarınızı bilmeniz, nerede ne kadar alıp ne kadar vereceğinizin bilinmesi içindir. Cüz'i irade var mıdır? Vardır. Külli irade var mıdır? O da vardır. Peki ikisi bir arada nasıl vardır? İşte hem öyle hem böyle yasasıyla ikisi de aynı anda vardır. Geç kalmıştık, zamana neden düşeriz?
Geç kalmışlık zamanına düşmenizin sebebi eril ve baba ile yeteri kadar barışamamak ve helalleşememektir. Bu konuda bir atölye çalışmamız var. Tavsiye ederiz. Evet, şimdi aşağıya doğru soru sorarsanız bakacağım. Yukarı şimdi hani çıkmayayım. Evet, tabanlarımdan sızlamalar oluyor. Özellikle sağ tabanımda demiş. Daha fazla oluyor. Öyle ki bazen yere basamıyorum. Evet. Özellikle tabanlarında çok ağrılar, sızılar hissedenler köklenemiyor. Köklenebilme ile ilgili bir çalışma geliyor. Aralık ayında çok ihtiyacımız olan bir çalışmaydı. İnşallah bunu yapacağız. Hülya Orhan der ki, neyi nasıl bırakacağım ve hangi yeniyi alacağımı bilmeyi ve olayların mesajını alan olmayı talep ediyorum demiş. Şimdi neyi nasıl bırakacaksın? Hayat sana zaten gösterecektir. Nerede ağırlıkların var? Nerede yüklerin var? Nerede bildiklerin var? Nerede kanıların var? Kanıların yok mu? Var. Zanların yok mu? Var. Bırak. Bak bu kadar basit. Ama benim şöyle şöyle iyidir diye bir kanaatim var. Benim annemle ilgili, arkadaşımla ilgili, babamla ilgili, kendimle ilgili şöyle kanılarım var. Kandırılıyorsun. Bırak ve şimdi yeniden başla. Yeniden başla ve yeniden başla. Ve defalarca bu suyu arındıktan sonra göreceksin ki güzel bir şekilde iyileşecek. O kadar güzel, evet arkadaşlar çok şükür. Allah razı olsun. Kız kardeşimizin durumu bize ne anlatır? Kız kardeşinin senin geçmiş ailendeki madde yansıman. Ama birçoğunuz sevgili dostlar bakın. Şimdi bu konuyla ilgili tam arkadaş anlatsın. Kız kardeşiyle ilgili tam ne yaşadığını çok önemli burada bir bilgi aktarmak istiyorum. Tıkanan mutfak lavabosu gelirlerini tıkamışsın, alamıyorsun. Neleri bırakmadın Halime? Bakın matematik okuması yapıyorum. 3 gün üst üste aynı yerde motor kazasına şahit oldum. Bunu nasıl okumalıyım? Özellikle kazalar seyretmeniz yani bazen bazı durumları başkalarının üzerinden yaşarsınız. Şimdi zannediyorum katıl butonu üyelerine bu hafta ya da işte önümüzdeki hafta tam bilmiyorum herhalde önümüzdeki salı olması lazım. Yarın. Tabii yarın. Özel bir çalışmamız var. Katıl butonu üyelerine ismini arkadaşlarım yazsınlar. Çünkü sizler için de kura çektik ve o kurayla önümüzdeki ayda namaz konusu onlara. Yani bu iki tane şey seçildi. Bir tanesi yani tam isimleri nasıl yazdılar bilmiyorum. Yazsınlar. Neymiş konularımızın ismi? Yarın vereceğiz arkadaşlar. İki tane yani bu ay yarın katıl butonu üyelerine özel bir çalışmamız var. Canlı çalışma. Ondan sonra da neymiş? Yarın yapacağımız çalışma Kainatın Şuur Bankası. Yarın katıl butonu üyelerimize özel yani herhalde 100 TL gibi bir rakama yapılıyormuş böyle söylüyorlar. Ama biz istiyoruz ki buralardan da bir sürü sizlere yayınlar aktaralım. Ondan sonra da Kasım ayı içerisinde de namaz konusunu katıl butonu üyeleriyle özel namazın mekanizması, sistemi, hareketler ve çakralar arasındaki bağlantı, tarihsel gelişimi, neden namaz diye bir şey var? Bunun sistemlerinin mekanizmasında Kasım ayı içerisinde arkadaşlarımız gününü belirlemişlerdir. Anlatacağız inşallah. Çünkü uzun zamandır söz vermiştim. Hani böyle bir vakit ve tam da doğru zamanda anlatalım. E, ve o andan itibaren kim hangi ve ne şekilde namaz kılıyorsa bütün kainatı titreterek bu işi yapabilmenin de formül ve sistemlerini anlatıyor olacağım. Evet. Şimdi kız kardeşe neyse bir şey arkadaşlar aktarmadı ama ben anlatayım. Şimdi sevgili dostlar, kardeşleriniz arasında bakın bir dağılım yapılır.
Bakarsınız ki ya benim kardeşim işte şöyle eksik, işte böyle negatif, işte bak böyle anlamıyor, algılaması zayıf, ben güzel yollara gidiyorum o gitmiyor. Tamam da sen bunları yapabil diye sen birçok enerjiyi çektin üzerine ve orası daha zayıf ve, birazcık çürük elma olarak gelmeyi seçti. Ama senin böyle gelebilmen için, güçlenebilmen ve büyüyebilmen için de o kardeşin o görevi yapmaya ihtiyacı vardı. Onun için o kardeşe kızmayı, öfkelenmeyi, yargılamayı bırak. Onu bu şekilde kabul ederek sen faydanı al, kendini koru, ona da teşekkürünü ilet. Bu bir mekanizma. Soru gelseydi bununla ilgili daha geniş anlatacaktım ama, evet, bunları güzel bir şekilde aktardık. Peki, evet, geliyor başka bir şey 17 günlük. Şöyle, kasık fıtıkları adı üzerinde kasılmadan kaynaklanıyor. Kendinizi nerede çok kasıyorsunuz ona bakın ve, burada da, sağ ise gelecek cinsel enerjilerle ilgili kastığınız taraflar, sol ise geçmişten getirdiğiniz üretim ve cinsel enerjilerle ilgili kasmayı taşıdığınız taraflarla ilgili diyeceğiz. Eee, Şimdi bir tane daha bir soru gelmiş. Oğlumla zaman zaman eril intiharlarına şahitlik yaptık. Bu durum bize, eee neyi anlatıyor demiş, hizmeti nedir demiş sevgili Seda. Şimdi bakın, seyrettiklerimizden, duyduklarımızdan, ifade ettiklerimizden, davranışlarımızdan ve yansıttıklarımızdan sorumluyuz. Her birisi bizim bir şekilde, eee, sorumlu olduğumuz alanlardır. Fakat şimdi bazen biz bir hali, bir durumu öğrenmek için diyelim ki bir yakınımız hasta olur. O hastalığıyla ilgili biz bir hastaneye gideriz, ziyaret ederiz ve o hastalık ihtiyacımızı o andaki o ziyaretle nötralize ederiz. Bazen ruhsal bir alanın içerisinde kendimize zarar verme potansiyelimiz vardır. Dışarıda bir yerde bunu seyrederiz ve orada o zarar verme potansiyelini faydaya, hayra dönüştürürüz. Bakın. Fakat buradan bu faydayı alabildiğimiz gibi isyan ya da bir şikayet hali içerisinde bu sefer bunu çoğaltırız. Bu sefer ikincisi, üçüncüsü, gelmek durumunda kalır. Öyleyse gördüğünüz ve seyrettiğiniz her türlü olayın ve ortamın içerisinde bu bana ne anlatıyor? O anlattığı bilgiyi doğru bir şekilde okuyun. Bu okumayla ilgili biliyorsunuz hayatın matematiğini okumak, kendini bilmenin matematiği, hani birçok böyle okuma teknikleri anlattık. Aydınlıkla karanlığın dansı, eril ve dişil dengesiyle nasıl okunur? Bunları anlattık. Buralarda mekanizmalarını ve sistemlerini görerek okuyun ve o okuduğunuz şeyin nasıl bir muhabbet olduğuna bakın. Tanrı senle hangi dille nasıl konuşuyor? Bunu duydukça, içeriye aldıkça bu sefer sen işte okumuş, okuduğun için de, güzele, güzelliğe adım atıyor olacaksın. Hayatın mana ve anlamıyla da daha derinleşerek, kendini iyileştirerek ilerleyeceksin. Ve hayatında olumsuz görüntülerin yerine adım adım, seni hoşnut edecek ve keyif verecek görüntüler alacak. Hepinizi sevgiyle, güzelliklerle kucaklıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Halk olarak yani halkın hür, hürriyet halinde özgürleştiği, kendini özgür hissettiği gerçekten vicdanında ve o hür ve özgür hali içerisinde seçtiğimiz kişilerle her türlü makamlar içerisindeki, yöneticilerin olduğu bir ülkeyi davet edelim.
Bugünkü halin içerisinde kalanlar iyileşebilir, değişebilir ama biz dönüşelim, biz fark edelim, biz kendi içimizdeki o adalet sistemini doğru bir şekilde kendimize karşı kuralım, güzel ahlakla tamamlanalım ve bunu yansıtalım ki biz kendi evimizin bahçesini süpürdükçe sokağımız, memleketimiz, halimiz güzelleşsin ve bu dönem her birimize hayırlı ve uğurlu gelsin. Sevgilerimle hoşça kalın değerli dostlarım.